Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizlerle Alize Cotton Gold ipiyle böyle bir panço bluz gibi bir çalışma yapacağız. Kahverengi ve şöyle bir yeşil, sarı yeşil gibi bir renk kullanacağım ben. İpimiz 100 gram 330 metre uzunluğunda. Hatta kahverenginin renk numarası 493. Diğerinin renk numarası da 668. Tığ numarası olarak da 3 milimlik tığ kullanacağım. Şimdi dilerseniz tek renk yapabilirsiniz. Dilerseniz aralarda böyle çizgiler için farklı renk kullanabilirsiniz. Yapacağımız çalışma aslında şöyle bir dikdörtgen parça. Sadece şu ortada bir yaka açıklığı yapacağız. Bunun için bütün olarak öreceğiz arkadaşlar. Ön ve arka kısmı, şurası tam orta kısmı, bir bu kadar da diğer tarafta var. Yani 123 tane zincir ön için, 123 tane zincir arka için, toplamda 244. 3 zincirde geri dönüş için gerekli bize 247 tane zincire ihtiyacımız var. Ama siz zincirinizi biraz daha fazla çekebilirsiniz. Yani bu kadar dolguyu yaptıktan sonra eksik gelirse daha büyük problem. Onun için daha fazla çekebilirsiniz. Şimdi kahverengi ipimizle hemen zincirimizi çekmeye başlayalım. Bir, iki, üç, dört. Şimdi ben zincirimi çektim. Şimdi şöyle şunu bir tutuyorum arkadaşlar. Bir ekran görüntüsü alın. Çünkü sayılarımız bu şekilde olacak. Başta 11 tane trabzan. Daha sonra 11 zincir. 6 trabzan. 6 zincir. 4 trabzan. 11 zincir. Arada 38 tane trabzan. 6 zincir, 6 trabzan, 18 zincir ve tam yaka omuz üstüne gelecek kısımda da 12 tane trabzan. Bunun daha sonra 6'sı ön için, 6'sı arka için ayrılacak. Şimdi buradaki sayıları, mesela şuradaki 38'i 44 yaparak, baştaki 11'i 12 yaparak, 13 yaparak, yani şuradaki baştaki ve ortadaki dolguları azaltarak, çoğaltarak bedeni büyütüp küçültebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 11 tane trabzan yaparak başlıyoruz. Buradaki şablonu takip ediyoruz. 1, 2, 3, 4. zincire bakın, şöyle alttaki zincirin içine girdim. 2'de çıkıyorum. 1, 2 tane trabzanım oldu. Tekrar tığımın üstünde 2 tane ilmek var arkadaşlar. Alttakine girdim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane trabzanı hazırladım. Şimdi 11 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zincir çekiyoruz. Rengimiz biraz kahverengi olduğu için arkadaşlar sayarak söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. zincirin içine
Giriyorum. 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptım. Bakın 11 trabzan, 11 zincir, 6 trabzan. Şimdi 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Tığımı doladım. Yine 6 tane alttan zinciri sayarak 1 2 3 4 5 6 7. zincire giriyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. Tekrar alttan sayıyorum 11 tane zincir. 12.sine trabzandan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. zincirin içine girdim. 38 tane trabzan yapacağız arkadaşlar burada. Evet, ben 38 tane trabzanımı tamamladım. Şimdi 6 zincir ve 6 trabzan, devamında da 18 zincirimiz var. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Yine alttan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 7. zincirin içine girerek 6 tane trabzan yapıyorum. Altı trabzanı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 tane zincir çektim. Yine alttan sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 19. zincirin içine girerek 12 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi tam orta noktaya geldik. Yani bu aradaki 12 ilmeğin 6'sı ön parça için, diğer 6'sı da arka parça için. Şimdi şu şekilde ortaya kadar geldik. Tam 12 tane trabzanı yaptık. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Yani bu tarafa doğru 18 zincir, 6 trabzan, 6 zincir, 38 trabzan, 11 zincir, 4 trabzan, 6 zincir, 6 trabzan,
11 zincir ve 11 trabzanla diğer tarafı tamamlayacağız. Şimdi yine beraber başlayalım. Şablona göre devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 zincir çektim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. zincire girerek 6 tane trabzan yapıyorum. Altı trabzanı hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 2, 4, 6, 7. zincirin içine girerek 38 tane trabzan yapacağız. ...38 tane trabzanı hazırladım. Tekrar şablona bakıyorum arkadaşlar. Bu ilk sıra hazırladıktan sonra daha sonra zaten tekrar bakmaya gerek yok. Hep aynı şekilde devam edecek. 38 tane trabzanı yaptım. Şimdi 11 tane zincir, 4 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine alttan 11 tane sayıp 12.'ye girerek 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12.'ye zincirin içine girdim. 4 tane trabzan yapıyorum. Daha sonra 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'ye giriyorum. 6 zincir, 6 trabzanımızda yapıyoruz. Şimdi 11 zincir, 11. Yine alttan 11 tane sayıp 12.'ye 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. boşluğun içine giriyorum. 11 tane trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. Ve bu da 11. trabzan. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Her sıra aynı şekilde takip ederek bu sayıları devam ediyoruz. Bakın şu 2 tane 18 uzun zincirimiz var. Onun arasındaki 12 ilmek tam bizim orta noktamız. Bakın, ön ve arka eşit olacak şekilde devam ediyor. Sadece şimdi yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3 zincir.
Geri dönüyorum. Burada hemen dibine değil, bir yanındaki trabzanın şuradaki tepe noktasına giriyorum arkadaşlar. İpimiz biraz koyu. Bakın normalde şöyle gireriz. Öyle değil, şu tepede görünen V'lerin arkasındaki ilmeğe giriyorum. Trabzan yapıyorum. Yine sayımız 11 tane. Hatta arkadaşlar rengimiz koyu diye ben şöyle küçücük bir trabzan yaptım. Şurada daha net belli olabilir. 1, 2, 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Bakın şuradaki V'lerin arka noktalarına girerek. Hemen dibindekine değil başlarken bir yanındakine giriyorum. Trabzanlarımız bu şekilde olacak. Bakın arka kanadına girerek trabzan yapıyorum. Yani diğeri biraz koyu renk olduğu için şunu da daha net görünsün diye bunu da gösteriyorum arkadaşlar, trabzanları. Diyelim ki bütün zincirleri, trabzanları tamamladık. Geri döneceğiz. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yine aynı şekilde. Bakın hemen şuradaki değil, şuradakinden başlayarak arkada da önde de gördüğümüz trabzanları böyle arka kanadına alarak yapacağız. Son trabzanda da şöyle tepe noktasına değil, şöyle iki zincirin arasına girerek kenarları da bu şekilde. Şimdi isterseniz daha net anlaşılmıştır. Şimdi şuradan bir iki tane beraber yapalım. On bir tane trabzanı yaptık. 11 trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekip yandaki 6 tane trabzanın hemen ilk trabzanın tepe noktasına giriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincirimi çektim. Yine 4 tane trabzanımız var. Başlarken hep ilk trabzanın şu tam tepesindeki arka ilmeğine girerek trabzanlarımızı yapıyoruz. 11 zinciri çekip aradaki 38 tane trabzana geldik. Dediğim gibi trabzanların şu arka ilmeğine girerek her sıra aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Sayımız değişmeyecek. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bunu tamamlayalım. Tekrar
ikinci sıradayız. Bunu üç sıra olacak şekilde tamamlayalım. 3 sıra demiştim ama arkadaşlar 1, 2, 3, 4 sıra yaptım şu şekilde. Kol ağzı olacak burası, biraz daha kalın olsun istedim. Şimdi dördüncü sıramızı tamamlıyoruz. Bir zincir çektim ve burada ipimi kesiyorum. Diğer renge geçeceğim çünkü şimdi kaldığımız yerden son trabzanın şu tepe noktasına giriyorum. Şu ipimi de şöyle zincirin üstünde yürütüyorum. 2 3 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. On bir zincirimi çektim. Hemen alttaki 6 tane trabzanın ilkinin tepesine girdim. Dediğim gibi şu arka taraftakileri alarak yapıyorum. Ben bu arada renk koydum ama diliyorsanız tek renk olarak da örgü boyunca devam edebilirsiniz. Şimdi bu taktığımız böyle açık yeşil, sarı yeşil gibi tonumuzu 3 sıra yapacağım. Altta 4 sıra yaptım, arada 3 sıra yapacağım. Üç sırada yeşil rengimizi yaptım ve burada da ipimi kesiyorum. Şöyle biraz saklama paylarını vererek kestim ve kaldığımız yerden, bakın kaldığımız yerden ilk trabzanın şunun tepesine giriyorum. Diğer rengi aldım. Bir, şu ipi dolandırıyorum arkadaşlar. 2, tekrar diğer ipin üstünden atıyorum. 3. 3 tane zincir çektim ve geri dönüyorum. Modelimiz aynı şekilde devam ediyor.
11. de trabzanımı tamamladım. Şimdi daha net ortaya çıktı. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar modelimizi. Şurası tam göğüs kısmımıza gelen yer. Yani şurası göğsümüzün üst kısmından göbeğimizin üst kısmına kadar gelecek yerimiz. Yani buradaki genişliği istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4 sıra kahverengi ipimizde, 1, 2, 3 sıra yeşil ipimizde ve bundan sonra renkleri şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıradayız arkadaşlar. Bundan sonra isterseniz bir kere daha renk koyabilirsiniz veya sadece kol ağzında bu 3 sıra yeterli dersiniz. Bu şekilde devam edersiniz. Şimdi yaka omuz başımıza kadar, yani yaka ayıracağımız yere kadar dilediğiniz şekilde sayılarımız, dolgularımız aynı olacak şekilde devam edelim. Ben toplamda yani ilk sıradan itibaren 38 sıra ördüm. Yani bu kol uzunluğunuza bağlı arkadaşlar. Kolunuzun çok aşağıya gelmesin. Yani şuralarda falan bitmesi lazım. Yine de elden ele değişebilir. İpten de değişir sıra sayısı. O yüzden şöyle bir santim vermek istiyorum. 42 santim oldu benim örgümün boyu. Dediğim gibi yani bu biraz da esneme payı var. Kendi omuz başınızdan kol uzunluğunu kendinize göre bir iki sıra ilave edebilirsiniz. Şimdi ben bir de şablonda göstereyim. 38 sıra ördüm. 42 santim, 41,5-42 santim civarı geldi. Şimdi burada bir yaka ayrımı yapacağız. Bütün uzunluğu da 96 santim oldu arkadaşlar. Bu yani bir artı eksi bir santim oynayabilir. Şimdi tam şu ortada, yani şu 12. ilmeğimizde, burası tam orta noktamızdı. 6 ilmeğini örüp geri döneceğiz. Yakamızın ikiye ayıracağız, yani parçamızı bir kısmını öreceğiz, daha sonra diğer kısmını. Ama bu arada bir de şurada iğnemi taktım. Buradaki iplikleri ben şu şekilde şuradaki ilmeklerin içinden geçirerek bunu örerken de yürüterek de yapabilirsiniz, ama ben ilk defa ören arkadaşlarımız var. Böylesi daha kolay oluyor. Onun için böylesini gösteriyorum. Ama dediğim gibi yani bunu ipi taktığımız zaman örerken de içinde saklayabiliriz. Ben diğer bütün ipliklerini böyle gizledim. Bir taneyi de sizin için bıraktım. Bakın iç kenarlarımızda hiç ip eklediğimiz yerler hiç belli olmayacak şekilde ayarladık. Şimdi 38 sıra ördüm. 39. sıradayım. Bakın tam şu ortadaki 12 ilmeğimiz var. Bunun 6 tanesini örüp diğer tarafa geçeceğiz. Bir, iki, üç.
18 zincirimi çektim. Tam orta noktadayız arkadaşlar. Buradan örgümüzü ikiye böleceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Altıncıyı örgümüzün şu kanadından değil, burası örgü ikiye ayrılacağı için normal trabzan yapar gibi şu kısma girdim ve 6 tane trabzanımı yaptım. Diğer tarafta da 6 tane trabzan kaldı. 3 zincir çekip artık sadece tek tarafı öreceğiz. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi sadece 6 trabzanı yaptık ve geri döndük. Bundan sonra yaka oyuntumuz olana kadar sadece bu tarafı aynı şekilde örerek devam ediyoruz. Şimdi parçamızı ikiye ayırdıktan sonra ben toplamda 29 sıra ördüm. Size şöyle bir santim de vereyim. 30 santimi biraz geçti arkadaşlar. Yani 30-31 santim ama bu yaka açıklığı tamamen size kalmış. Yani kendi yakanızı ölçerek de yapabilirsiniz. Yani daha dar, daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi tek tarafı ördük. 29 sıra olarak ördük. Şimdi burada ipimizi koparacağız. Diğer tarafı yapacağız. 29. sıramızı tamamladık. Sıranın sonunda bir tane zincir çekiyorum ve buradan ipimi kesiyorum. Şimdi ortadaki 12 tane ilmeğin 6 tanesini örüp geri dönmüştük. Şimdi diğer 6 taneyi örecek şekilde şu ayrım yerinden değil, onu hemen bir yanından yine iki katına girerek bir, iki, üç zincir çekiyorum ve buradaki 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. Şu bağladığımız ipi de arkadaşlar içinde yürüterek saklarsak düğümümüz de olmaz. Ve bu da 6. trabzanımı yaptım ve modelime devam ediyorum.
18 tane zinciri çektim. Ve artık parçanın diğer tarafındaki trabzanlarımızı yapacağız. Hemen şu ilkini. Şimdi şu bir iki tane yapayım arkadaşlar. Ayrım yerini göstereceğim. Bakın parçamızı şu şekilde ayırmış olduk. Şimdi bu tarafı da aynı diğer taraf gibi aynı sırada öreceğiz ve birleştirmesini yapacağız. Her iki tarafı da 29 sıra ördüm. Şimdi buradan gelişimiz 30. sıramız. Yani buraya devam edeceğiz. Bu tarafında 30. sırası olacak. Şu şekilde. Şimdi örgünüzü arkadaşlar şöyle düzelterek, örgü yönüne dikkat ederek şöyle çeviriyorum. Şimdi son bir tane. Şimdi tığıma doladım. Evet, şunlar şu şekilde düzgün olsun. Şimdi şu ipi kopardığımız parçaya geçiyoruz. Burada tığıma ilmeği doladım. Hemen bunun arka ilmeğine değil, önce şu bir tane şurada bir birleştirme yapacağız. Bu kısmı da biraz sıkı sıkı geçersek bir tane trabzanı yaptım. Daha sonra diğer 5 taneyi de arkadan alarak yapıyorum. Diğer ipi de yürütüyorum arkadaşlar, şu kopardığımız ipi. Alt tane trabzanı tamamladık. Diğer tarafta da 6 tane vardı. Yine yaka tam orta kısımda 12 tane trabzanımız oldu. Artık diğer tarafa geçerek ...18 tane zincirimi çektim ve modelime devam ediyorum. Şöyle bir göstereyim. Bakın parçamızı şekilde birleştirdik. Şimdi aynı diğer tarafa artık diğer taraftaki sıra sayısı kadar çizgilerine koyarak örgümüzü bitireceğiz. Aynı eşit ölçüde yapacağız arkadaşlar. Evet, parçamız bitti. Bakın şurası yaka oyuntumuz ve diğer tarafı da aynı şekilde yaparak bitirdim. Şimdi tam böyle ortadan tutuyoruz. Şöyle çevireyim arkadaşlar. Şu şekilde şurası yakamız. Şu ikiye ayırdığımız 12 ilmeklik yer var. Orayı ikiye katlıyoruz. Zaten bu kısımda
birbirine denk gelecektir. Şimdi buradan ister kolun sadece şu kısmını tutturun, isterseniz biraz daha yani dikebilirsiniz. Ben biraz bel kısmında geniş bırakacağım. O yüzden şu yeşil yaptığımız renkte, sarı yeşil yaptığımız renkten sonra şöyle 2 sıra daha dikip şu kadar kısmı dikip bitireceğim. Onun içinde şurada ipimiz var biterken. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde dikmesini yapacağız. Şimdi böyle kol ağzından bel kısmına doğru başlıyoruz arkadaşlar. İstediğim gibi yani bunu daha fazla da dikebilirsiniz. O açıklığı ne kadar istiyorsanız öyle dikebilirsiniz. Şimdi şuraya bir kere daha giriyorum kol ağzı olduğu için. Trabzan sıralarını birbirine takip ederek arkadaşlar şöyle şu kenardaki 2 ilmeği birden alıyorum. Bu arada arkadaşlar kahverengi ipimden yani 4 tane almanız gerekiyor. Çok az bir ipim arttı. Biraz da yani 30 gram kadar çok fazla değil. Aradaki renkten kullandım. Tek renk yaparsanız yani 4 tane ipiniz çok rahatlıkla yetecektir. 400 gramlık ipiniz yetecektir. Evet bu şekilde. Dediğim gibi yani bel kısmına doğru istediğiniz kadar dikebilirsiniz. Bu dikişleri de yaptıktan sonra bluzimiz bitmiş olacak. Ben dediğim gibi şurada yani şu kadar kısım yetecektir. Oraya dikeceğim ve dikişimiz bitmiş olacak. Şöyle bir tane daha yapayım. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.